Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz değerli ve sevdiğimiz hocalarımızdan diş hekimi Sevinç Karavanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam ilk soruyla başlıyorum. Genelde çok duyuyoruz aslında. İşte diş hekimliğiyle beraber işte çene cerrahisi, ortodonti diye. Hani çene cerrahisi ve diş hekimliği artık bilindik bir şey ama ortodonti genelde bilinmiyor. Ortodonti nedir, bize biraz açıklayabilir misiniz? Memnuniyetle. Ortodonti alt ve üst çene kemiklerinin birbirleriyle olan ilişkisini ve dişlerin çene kemiği içindeki ideal pozisyonlarını inceleyen bizim en çok hastalarımızın destek aldığı, en çok adı duyulan uzmanlık alanlarından bir tanesi. Peki bu ortodontik tedavilerin bir yaşı var mıdır? Kaç yaşından itibaren başlanır? Aslında 5 yaştan itibaren hastalarımız bizden ortodontik tedavi ile ilgili destek almaya başlıyorlar. Tek bir sıra dışı olayımız var. Çocuklarda parmak emme. Biz 3 yaşına kadar çocuktaki parmak emmeye müsaade ediyoruz. Aileye de bilgi veriyoruz. Ama 3 yaşından sonra devam eden parmak emme üst çene gelişiminin bozuyor, sekteye uğratıyor. Damak derin ve kubbe şeklinde oluyor. Dolayısıyla biz bunu fark ettiğimizde 3 yaşındaki bir çocuğu konuşarak parmak emme alışkanlığını ortadan kaldırdığımızda veya 4-5 yaş civarı apareylerle bu alışkanlığı kırdığımızda aslında biz ortodontik tedaviye en erken 3 yaşında dolaylı olarak başlıyoruz. Ama ortalama ortodontiden yararlanma yaşı 7-8 yaş civarı. Bu kuru meme diyoruz ya, emzikler. Evet. Onun için de geçerli değil mi? Uzun süre kullanımı da mı çocuklar? Kesinlikle 3 yaştan itibaren parmak emmek, biberona emmek, yalancı emzik kullanmak 3 yaşına kadar serbest. Çünkü emme dürtüsünü biz sekteye uğratmamalıyız. O da kalıcı davranış bozukluklarına sebep olabiliyor. Ama 3 yaşından sonra devam eden bu tür alışkanlıklar çene kemiğimizi kalıcı olarak bozuyor. Yani şöyle diyebiliriz aslında, bu ilk ortodontik tedaviler bir hekim uygulamasıyla müdahale etmek değil de çocuğun alışkanlıklarını bıraktırarak kesinlikle başlamak gibi en bir kolayı, şey. en ucuzu. Çünkü bozulduktan sonra mesela bu problemi siz 15-20 yaşındaki bir ergende fark ettiğinizde artık çene kemiği gelişimi tamamlandığı için basit bir konuşmayla, basit bir apareyle çözebileceğiniz problemi ileri yaşta ameliyatla çözmeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla en etkilisi koruyucu hekimlikten yararlanmak tabii ki. Hocam ortodontik tedavilerden bahsettik birazcık ama bunların yöntemleri nelerdir? Şimdi hastalarımızın en çok bildiği metal braketler. Braketler bu dişlerin üzerine yapıştırılan işte küçük 2-3 milim çapında 2-3 milim uzunluğunda dikdörtgen apareyler. Bunlar çoğunlukla metalden oluyor ama tabii ki artık günümüzde insanlar dişlerinin üzerinde metal braketlerle gülmek istemiyorlar. Estetik braketlerle ve yine son yıllarda braketler tamamen kalkıp şeffaf plaklarla, yani sosyal mesafede şu anda benim ağzımda o plak olsa sizler ne benim gülümsememde ne de konuşmamda o plağı fark etmezsiniz. Dolayısıyla temelde 3 tane yöntem: metal braket, şeffaf braketler ve şeffaf plaklarla tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Peki az önce bahsettik. İlk ortodontik tedavi 3-5 yaşında başlanabilir. Peki ileriki yaşlarda da yapılabilir mi? Zamanında ötelenmiş ya da yapılmamış. Evet. Belli bir yaştan sonra ihtiyaç duyuyor. Kesinlikle yapabiliyoruz. Nefes aldığımız sürece kendimizi güzelleştirmek, dişlerimize, ağzımıza, sağlığımıza bir yatırım yapmakla ilgili motivasyonumuz varsa, çünkü dişler çene kemiği içinde sabit şeyler değiller. Hareket ediyor insanın dişi. Biz ortodonti ile tabii ki mesela 20 yaşındaki bir bireyin tedavisi bir yılda olurken 60-65 yaşında veya daha ileri yaşlarda bu tedavi birazcık daha uzuyor. Çünkü gençlerde çene kemiği daha yumuşak. Yumuşak bir şeyin içinden dişi hareket ettirmek daha kolay. Ama ileri yaşlarda kemik o esnekliğini kaybediyor. Dolayısıyla biz her yaşta hareketi elde edebiliyoruz. Ama ileri yaşta birazcık daha hastalarımızdan başlangıçta da bilgi veriyoruz. Sabırlı olmalarını talep ediyoruz. Ama verilen o emeğe maddi manevi sonuç gerçekten değiyor. Hocam peki sizin ortodontik tedaviye başlamadan önce bir ön hazırlığınız var mı? Var. Bir kere hastalarıma ben şunu rica ediyorum.
mutlaka dişlerini düzenli fırçalıyor olmalılar. Sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce kişi diş fırçalamalı. Diş ipi kullanımı, arayüz fırçası kullanımı, gargara ihtiyacı varsa ağız duşu. Çünkü plaklarla birazcık daha diş çürüme riskini ortadan kaldırıyoruz ama braketlerle kişi dişlerini fırçalamadığında tedavinin sonunda bütün dişleri düzeliyor. Fakat birçok dişinde çürük görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için en kıymetli doku insanın kendi dişi. Ve ben diş hekimi olarak onun çürümemesini sağlamak benim birinci görevim. Tabii ki dişin doğru pozisyonda olması, çapraşık olmaması onun çürümesini engelliyor ama hastamın mutlaka ağız bakımı konusunda maksimum motive olmasını istiyorum. Mutlaka panoramik röntgenlerle, tomografilerle ve çoğu zaman artık sanal ortamda biz bu tedaviyi nasıl gerçekleştirdiğimizi bir simülasyon halinde hastamıza bilgi veriyoruz. Hastamıza diyoruz ki işte 1,5 yıl sürecek. Şeffaf plaklardan destek alacaksak kaç şeffaf plakla ve hangi haftada dişleri hangi pozisyonda olacak? Tedavinin sonunda hastamız dişlerinin nihai pozisyonunu görüyor. Bununla ilgili bizlerin ya da hastamızın bu tedavi planına katkıları olacaksa bu planı değiştirip sonucu hastamız da biz de başlangıçta beğenip ona göre tedavisine başlıyoruz. Peki bu ortodontik tedaviler bittiği zaman nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani dikkat etmezsek diş bozulabilir mi, eskiye dönebilir mi? Evet, mutlaka dişler eski pozisyonuna dönme eğilimindeler. Biz hastalarımıza ortodontik tedavi işte 1 yıl, 2 yıl sürer dediğimizde her hasta doğal olarak diyor ki doktor hanım ama bu süre çok uzun. Evet çok uzun ama diş bir önceki pozisyonunda 20 yıl, 30 yıl veya ben 60 yaşında diş hekimine başvurduysam benim dişim 60 yıldır bir başka pozisyonda durmaya alışmış. Ben onu 1 yıl gibi, 2 yıl gibi kısa bir sürede bir başka pozisyona taşıyorum. O zaman tedavi bittiğinde mutlaka alt ve ön dişlerinin iç kısmına ömür boyu kalması gereken kalıcı teller, kalıcı retansiyonlar yerleştiriyoruz. Ve hastalarımıza mutlaka şunu söylüyoruz. Tedavin bittiğinde önce 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir, sonra senede bir ömür boyu bize gelmesini istiyoruz. Kalıcı retansiyonlar ağızda olsa bile dişler maalesef hareket edebiliyor. Çünkü her doku bir önceki pozisyonunu seviyor. Orada daha uzun süre kaldı. Dolayısıyla hastamızın bizi sürekli ziyaret etmesini veya ağzında herhangi bir pozisyon değişikliği olduğunda kontrol saatini, randevusunu beklemeden bize ulaşmasını istiyoruz ki ufak tefek bozuklukları biz şeffaf plaklarla hastaya diyorum ki sen bunu gece uykunda bu plağı tak. Ufak tefek pozisyon kayıplarını biz bu tellerle plaklarla düzeltebiliyoruz. Peki hocam biz tedavi düzenledik. Tedavi sonrası önerileriniz ya da tedavi protokolleriniz var mı? Tabii biz ortodontik tedavisi biten hastama yine tabii kontrollerini hatırlatıyoruz. SMS'lerle bilgilerini veriyoruz. Ağız fırçalama konusunda zaten hastamız tedavi boyunca gayet motive oldu. Aynı motivasyonla devam etmesini istiyoruz. Ve bazı hastalarımızda biz ortodontik tedaviye başlarken diyoruz ki eksik dişi varsa ortodontik tedavim bittikten sonra biz bu bölgeye implant uygulayacağız. Ya da bazı hastamızın çene kemiği çok büyük oluyor, dişleri çok küçük oluyor. Onun ortodontik tedavisi bittikten sonra mutlaka diş hacmini büyütmemiz gerekiyor. Bunu kompozit dolgularla, porselen laminalarla veya IMEX kronlarla artık hastamızın dişindeki harabiyete bağlı olarak bizlerin bazı ilave tedaviler yapması gerekiyor. Ve benim ortodontik tedaviden sonra hastalarımda en çok uygulamayı sevdiğim şey dişlerdeki çapraşıklıkları biz düzeltiyoruz ama ufak tefek diş etlerinde de bir gülüş dizaynı dediğimiz pembe estetikten lazerle çok kısa sürede sonuç alıyoruz. Ve mutlaka ortodonti sonrası eğer hastalarım da kendi gülüşlerindeki renkten mutsuzlarsa veya daha beyaz gülmek istiyorlarsa ortodontik tedavisi biten hastalarıma ben beyazlatmayı öneriyorum. Çünkü artık beyazlatma o ağızda benim yapabileceğim son tedavi oluyor. Dişler çok güzel, diş etleri çok güzel. Rengi birazcık daha iyileştirme gereği duyuyorsak beyazlatmayı tavsiye ediyorum. Hocam peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Aslında gördüğüm, duyduğum da bir şey. Her meslekte olduğu gibi bazen ortodonti tedavilerinde daha hatalı işlem olabiliyor. 2 yıl kadar tel kullanımı sonrasında bakıyorsun dişin orta hattı kaymış. Evet. Damak, yanlış lastik kullanımından damak kaymış.
Bu gibi durumda nasıl bir yol izlenmeli? Farklı bir ortodontik tedavi mi gerekir? Süreç öncekinden daha mı uzun olur? Bu durumda hasta ne yapmalı? Hasta eğer ehil kişiler tarafından tedavi olduğundan eminse doktor ile bu durumu mutlaka konuşmalı. Bazen tabii ki insan vücudu 2 kere 2 4 etmiyor veya ortodontik tedavi içinde biz bazı hareketlerin olmasını bekliyoruz ama bunu hastamıza biz daha önceden bildirmediysek eğer hasta bunu bir komplikasyon olarak anlıyor. Yani ben bazı dişi yakınlaştırmak için 2 tane diş arasında bilerek boşluk oluşturuyorum aslında. Ama eğer ben bu bilgiyi hastama vermezsem doğal olarak haberi olmadığı için onu başarısızlık olarak yorumluyor. Veya bazen hastalarımız kendileri tedaviye düzenli olarak gitmeyebiliyorlar veya şehir değiştirebiliyorlar. Ya da bazen gerçekten ekoller arası, diş hekimliği ekoller arasında da farklılıklar olabiliyor. Her birimiz aynı problemi farklı yöntemlerle çözebiliyoruz. Belki o noktada emin olunamıyorsa ikinci bir ortodontistten bir emin olmak üzere fikir alınması veya tedaviye farklı bir yöntemle devam edilmesi de gerekebilir. Sevinç Hocam bir şey soracağım. Çoğunda ya da çoğu kişide bir ortodontik problem olduğunu kendi bilemeyebilir. Evet. Ama hani fark etmeyebilir. Ya da siz muayeneye gelen bir danışanın yanındaki sizde problem var dediğinizde "Aa bende de var mı?" diye söyleyebilir. Aslında izleyicilerimiz için soruyorum ben bu soruyu. Kişi kendi kendine muayene edebilir mi? Ne fark etmesi gerekiyor ya da ne gibi bulgular vardır? Hastalarım aslında selfie'ler çekerek bunu çok güzel değerlendirebiliyorlar. Ama birçok insanın bu konuda gerçekten bir farkındalığı yok. Evet. Yani ben hastalarıma işte muayene olduklarında veya siz bana geldiniz, yakınınızdaki kişiye gülüşünü fark ettiğimde bakın dişlerinizde böyle böyle normalden farklı bir durum var dediğimde aa gerçekten mi diyor, ben bunun böylesinin normal değil, olduğunu evet, zannediyordum diyor mesela. Ya da insanlar alt ve üst çene ilişkisinin şu ideal kapanışı da çoğu zaman bilmiyorlar. Ayna karşısında yapabilirler bunları. Ayna karşısında yapabilir ve aslında en güzeli hiçbir problemimiz yoksa bile 6 ayda bir, senede bir diş hekimine gitmek, bir sohbet etmek, bir muayene olmak ve mutlaka diş hekiminin de tabii ki hastaya bir bütün olarak bakması gerekiyor. Sadece bir diş çürüğü, bir eksik dişten ziyade o kişinin alt ve üst çene ilişkisi birbiriyle uyumlu mu? Dişler arasında ilişki bozukluğu var mı? Veya güldüğünde işte üst çenesi çok mu gözüküyor, alt çenesi çok mu ileride? Çünkü bazı vakalarımız var. Gerçekten bir şey var, fark etmiyorum diyor ama özgüvenimi yıkıyor diyor. Doktorun benim gülüşümde bir şey beni mutsuz ediyor. İşte siz o insana bu tedavinin, ortodontik tedavinin braketlerle, şeffaf plaklarla yapılabileceğini ve çene kemiği arasındaki düzensizlikleri eğer istiyorsa bazı ameliyatlarla biz tabii ki çok daha kişiyi baştan yaratabiliyoruz. Bununla ilgili ama diş hekimine bir gelmekte, fikir almakta fayda var. Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diş hekimi Sevinç Karanoğlu ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.